Çok iyi. Şu an kasamız 600 dolar oldu abi. Ama 600 dolar da kar alıyorum. Tamam, güzel. Arkadaşlar ver öncesi güzel yükseldi. Şu an 60 dolar kardayım. Hiç bunu bozmayacağım. Karı direkt aldım. Şu an kasamız 651 dolar oldu arkadaşlar. Şey yapmayacağım. Tamamdır. Kasamız şu an tam tamına 850 dolar oldu arkadaşlar. Şu an 950 oldu. 100 dolar oldu kasamız. Çok güzel. Kasamız şu anda 1000 dolar. Kasamız şu anda 1000 dolar ve selamlar. Yeni haftaya başlıyoruz arkadaşlar. Ben hala hastayım. Ağzımda falan yaralar çıktı. De falan yara var, konuşamıyorum. O yüzden videoyu muhtemelen hızlandırarak bugün hareket ettiririm. Muhtemelen bugünün kaydını. Yanıma konuşamıyorum. Çok acı. Kasamız şu anda 400 dolar. Geçen hafta 50 doları 400 dolara kadar çıkardık. Bu hafta bu parayı 1000 dolar yapmamız lazım ki bir sonraki hafta 2000 dolara çıkmak gibi bir potansiyelimiz olsun. Yani bu hafta çok çalışacağız anlayacağınız. Ve kesinlikle mükemmelliyetçi olmalıyız. Hiçbir şekilde pozisyon kaybetme lüksümüz yok. Yani doğru işlemler almalıyız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda biliyorsunuz ki Telegram adresim falan bulunmakta. Mail adresim bulunmakta. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve yine aracı kurum arıyorsanız şu anda kullanmış olduğum borsanın aracı kurum linki açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda %100 bonus veriyor. Kesinlikle katıl, kayıt ol. Aa, çok kötü acıyor dilim. Çok çok kötü acıyor. Çok kötü acıyor. Neyse. Yavaştan bakalım. Şimdi gümüşten gitmek istiyorum bugün açıkçası. Gümüş şu anda düşen bir trend, düşen bir hareket yaptı. 15 dakikalıkta ve gene dakikalıkta bakmamız lazım. 15 dakikalıkta zayıflayan bir yapı var. Yapı zayıflamış ama hala alım bölgesinde, RSI'de alım bölgesinde hala. Bölgede küçük order bloklar yapıyor bearish tarzında ama tam anlamıyla bearish olduğu söylenemez. Ama zayıflayan yapı olduğu kesin. Yine bu bölgeden baktığımızda zayıflayan yapı devam ediyor. 200 altında kaldığımız sürece düşüş devam eder diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Düşüşün devam edeceği makul. Bence bu bölgelerden bir short işlem denenebilir. İlk işlemimiz böyle olsun. Hata payı olmaması lazım ama işte onu düşünüyorum. Bu yüzden acaba diyorum. Henüz bir de tam anlamıyla dakikalık trendde şey olmamış bak. Bir satışa girmemiş burası. Çok önemli. Bu çok önemli. Satışa girmesi lazım bizim short girmemiz için. Şu anda alım bölgesinde. Satışa girmek üzere. Ama 15 dakikalıkta artık o zayıflayan yapı kendini satışa vermeye başlamış. Bak yavaş yavaş satışa giren bir piyasa var. Yani biraz beklemek lazım. Biraz bekleyelim. Piyasa tam kendini belli etsin, işleme yavaştan gidelim. Mantıklı olan bu. Evet, yavaştan girilebilir bence artık. Ben gümüşe girmek istiyorum ve girişimi gerçekleştirdim. TP'miz 83.30 civarı. Yani şu civarlardan TP almak istiyorum. Burada birkaç ekleme yapabilirim pozisyonda. Şimdilik takip edeceğiz piyasayı.
Bizim için önemli olan nokta orası. O bölgelerden longlamak istiyorum. Yani 83.60 ve 83.30 civarı benim için long açabileceğim bölgeler. Ama şu anda zayıflayan bir piyasa olduğu için piyasadan emin olmak için işleme girdik. Güzel. Bu bölgenin üstü stop olur muhtemelen benim için. Şöyle de kar realizasyonu gerçekleştirebilir. Şu bölgelerde eklemeler yaparım. Bölgeler. Çıkarsa eğer. Son bir ekleme daha emri koydum. Koyuyoruz. 30'a kadar taşıyacağız. Oğlum konuşurken çok komik oluyor ya. Konuşamıyorum ya. Hiç konuşmasam mı acaba? Yani sadece işlem açıp dursam mı? Çok kötü ya. Ağzım çok kötü acıyor. Abi çok kötü bir hastalıktı yani. Geçen hafta neler çektim bilmiyorum. Yani hastane falan. Of. Kan falan komple yara içerisinde. Çok kötü. Bu arada bir önceki videoyu izlemediyseniz biliyorsunuz ki 50 dolara 100 bin dolar yapmaya çalışıyorum. Sadece YouTube'da bunun tanıtını size göstereceğim. Daha önce yaptım. Ama bunu bu sefer hani size de göstermek istiyorum ki bu işin trade sektörünün ne kadar istenildiğinde sürdürülebilir bir alan olduğunu görmenizi istiyorum. Bu yüzden bu seriyi çekme kararı aldım. Geçen hafta 50 dolarla başladık ve kasamızı 400 dolar yaptık. Bu hafta da isteğimiz 1000 dolara ulaşmak. 1000 dolardan sonra bir sonraki hafta 2000 dolara hedefliyorum. Bugün haftanın başındayız. Pazartesi. O videoyu izlemeyenler için geçen haftaki videonun kartını buraya bir yere koyacağım. Buraya bir yere koyarım. İzlemeyenler bu videodan sonra orayı izleyebilir. Uzun oluyor benim videolar çünkü olması gereken bu zaten. Öyle 2-3 dakikalık videolar değil bunlar arkadaşlar. Bir işleme geçiyorum. O işlemlerden baksanız bir 2-2,5 saat sürüyor. Yani haftada ortalama 4-5 saatlik video çıkıyor. Onları kes 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 yap yani. En düşüğü bu kadar olabiliyor maalesef. Yapı hala zayıf baktığımızda 15 dakikalık yapı da hala zayıf gözüküyor. Hatta şöyle diyeyim, size daha sert düşüşler de gelebilir. Ya 82-45'e kadar falan da düşüşler gelebilir. O yüzden pozisyon biri böyle kalsın. 15 dakikalıkta da bak buraya baktığımızda zaten
zayıflama olduğunu görmekteyim. Gökler burada kendini çok fazla belli ediyor. Veriş yapı ve başlıyor burada. Biz aslında yapı tam anlamıyla oluşmadan tahmin ederek işlemi. Ama yapı şu anda oluşuyor neredeyse. Çünkü birazcık da öngörü, biraz risk aldık pozisyona girerken. Yapı tam oluşmadı ama dakikalıktaki o yapı bence oluştu. Dakikalıkta o düşen yapı artık tam anlamıyla kendini belli etmeye başladı. Her düşüşten. Short low TP alırız, tekrar yükselirse en baştan TP alırız. Gibi 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 işlemlerimizi koruruz diye düşünüyorum. Bu pozisyon geldiğinde toplamda 100 dolar falan bir kar bırakacak o. 100 dolarla başlayacağız bugüne. Kasamız 500 dolar olmuş olacak. Çok güzel bir başlangıç. Paraları yükseltmek gerçek anlamda çok zor. Yani kolay değil. Daha önce çok defa yaptım. Bazen böyle kendime etkinlikler yapıyorum, challenge'lar yapıyorum. Sebebi de kendime kanıtlamak. Gün olur da bütün paramı kaybedersem bana bir bilgisayar, bir laptop yeterli olsun diye böyle bir şey yapıyorum. İnşallah öyle bir şey yaşamam da. Yani bir gün yaşarsam tekrardan 10 dolarları, 50 dolarları yükseltebileceğimi kendime kanıtlıyorum. Bunları da kendinize yapmanız lazım. Arkadaşlar 10 bin doları 100 bin dolar yapmak kolay. 100 bin doları 1 milyon dolar yapmak kolay. Sen gel de 10 doları 100 bin dolar yap. Nasıl? Türkiye'de yapabilen çok nadir kişilerden biriyim. Daha önce çok defa denedim ve çok defa da yaptım. Yine yapacağız. Bu sefer kayda alacağım. Daha önce de gerçi canlı yayınlarda falan yapıyordum. Yine canlı yayınlara başlayacağım. Sadece düzelmeyi bekliyorum. Düzeleyim. Evimi de tam anlamıyla geçeyim. Anlamıyla başlayacağım. Şu an 23 dolar kârdayız. Güzel başladık. Devam etmesini bekliyorum. Videoları beğenmeniz çok önemli. Şu an TV'de izliyorsanız 2 dakikanızı ayırıp elinize telefon alarak veya tablet alarak videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şu anda 50 dolara yakın kârdayız. Güzel ilerliyor şu anda. İlerliyor. Aslında bir nevi benim long girişime geldi. Ben 83.60'lardan long düştüm ilk olarak. Yarına hazırlık olsun diye. Ama bir miktar daha düşüş bekleyip pozisyona girebilirim. Her türlü yükseliş bekliyorum. Yani yarına doğru muhtemelen gümüş 85'i falan görecek diye düşünüyorum ben. Hatta şöyle bir planım da var. Bugün pozisyon açıp e, 0.01 loot'ta yani risksiz loot'ta pozisyon taşıma düşünüyorum birkaç günlüğüne. Güzel. TP'miz gelecek gibi ya. TP'miz hızlı gelecek gibi. Çok çok kötü acıyor ya. Ağzım içi şu an yangın yeri resmen. Resmen yangın yeri. Keşke birkaç ekleme daha yapsaydım ama kasam işte çok küçük olduğu için ekleme yapamıyorum. En fazla 2-3 tane ekleme yapıyorum. İşte bu kadar yapabiliyor yani. Ben böyle 4-5 tane ekleme yapsaydım şu an çoktan 200 dolar olmuştu. Ama işte yapamıyorsun ekleme. Ekleme yapamadığın için de geç kazanıyorsun. Yani bizim acilen bu kasayı 1000 dolar yapmamız lazım bu hafta. Bu hafta 1000 dolar olduğunda haftaya çok daha kolay, çok daha güzel işlemler açabiliriz. Mesela şu anki açtığımız pozisyon aynısını 5 kademede, 6 kademede açabiliriz ve daha hızlı, daha yüksek karlar alarak pozisyonu taşıyabiliriz. Ama şu an taşıyamıyoruz. Mesela bir tane işlem açtık. Şu an tam tersi hareket yapsaydı piyasa ben bu pozisyonu taşıyamazdım. Pozisyonu kapatmak zorunda kalırdım ben. Bu yüzden stop koymuştum.
Artık stop koyuyoruz. Yani el olarken stop koymuyordum. Net pozisyonlara giriyordum. Stop koymak zorundayız çünkü artık olay biraz daha şeye girecek, öngörüye girecek. Nasıl öngörü? Daha setup oluşmadan setup'u e, öngörmen lazım. Setup'u öngördükten sonra işleme gir. Şu an setup'u öngördüm. Setup yönlüydü. Ben de setup oluşmadan işleme dahil oldum. Şu an setup oluştu aslında. Yani düşüşü tamamen onayladı yani 83-30'a kadar bir düşüş olma ihtimali yüksek şu anda. Hızlı geldi giriş. Bak 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 hareketlere bak. Bölgede bir ekleme daha yapmak istiyorum. Ekleme daha yaptım. Görmüş olduğunuz gibi yaptım. Daha yapacağım. Çok saçma sapan bir fake attı. Niye böyle hareket yaptı bilmiyorum. Setup oluşturmuş. Ama klasik gümüş hareketi yani. Bunu her zaman yapıyor arkadaş. Gerçi 83.60'dan 83.60'dan long gireceğim demiştim ya. Doğru tahmin etmişim. Doğru da tahmin etmişim. Burayı kırarsa toplamak zorundayız ve haftaya zararla başlamak. Çünkü benim tek stop limit hakkım var. Bir kere stop oldum mu ikinci işlemi açamam bugün. Artık yarın. O an düşüş yaparsa çok tatlı kar bırakır, çok kar alırız ama sen ya bu hareketi yapmasının sebebi yok yani. Saçma. Çok saçma, acayip saçma. Bu hareket çok acayip saçma be. Beni topladı, garip bir şekilde topladık. Şu an yorum yapamıyorum. Şu an yorum yapamıyorum. Sadece emin olmaya çalışıyorum. Saatlik kapanışı yaptı. Çok saçma ya. İşte devam ediyor. Saat 15. Yani çok saçma. Şu an şey yapamıyorum. Yorum yapamıyorum ya. Şu hareket çok saçma. Çok gördüğüm bir hareket değil bu hareket. Setup'larda, setup girişlerinde falan. Yani stop'a gittik. Saatlik kapanış da oldu. Henüz stop koymadım ama stop olmadım ama olmak zorunda kalacağım şimdi. Şurayı bekliyorum. En azından bir kapanış yapsın. Kapanıştan sonra düşünüyorum. Emin olmam lazım. Şu an Londra seansının açılmasına bir saat var. New York seansının da açılmasına bir saat var. Seansa doğru diyorum ki yükseliş başlar diyorum. Yani bence seansa kadar o düşüşün olması lazım ki yani boşaltsın kendisini piyasa. Likidasyonları, alttaki likidasyonları avlasın. Ondan sonra yükselsin ama sanırım bunu yapmayacak. Bunu yapmayacak gibi duruyor. Seansa doğru direkt yükselebilir piyasa. Hareketlere bak. Gel de sinirlenme. Kendimi Mertcan Bağ gibi hissediyorum.
Baksanıza. Teminat seviyesi direkt 378 oldu. Çok kötü. Çok kötü. Evet. Yani zayıf hareketler devam ediyor aslında ama ben hala şeyi çözemedim yani. Ne yapmaya çözemedim. Altın tarafında fiyat hala aynı mesela ama gümüş tarafında volatil hareketler devam ediyor. Yok bu güçleniyor, bu yükselecek gibi. Ya benim laf etmemi mi bekliyorsun ama yani çok saçma ya. Üf. Emalar değer değiştiriyor. Oğlum neyin peşindesin amına koyayım? Baba bu yükselecek gibi ya. Bu hiç durmayacak gibi. Ben size söyleyeyim. Ya bu patlayacak gibi ya. Hareketten emin olmamız lazım. Bir kapanışı 15 dakikalık kapanışı bir yapsın bakalım. Bir görelim. Ne yapacak? Hala EMA'nın altında mı, 200'ün altında mı kalacak? Ondan bir emin olalım. 15 dakikaya bir daha bakmak istiyorum. Zayıflayan RSI yerini RSI'ye bırakmış ha. Yani burada setup da bozmuş aslında. Bu bozmuş. Oh, bozmuş setup'u. Kesin patlayacak. Yani Londra seansını görmeden patlar bu artık. Londra seansı ve New York seansını görmeden patlar gibi bu. Benim beklentim ne? Benim beklentim şu. Yani benim beklentim buydu. Yani New York seansı ve Londra seansına kadar bir düşüş gelmesiydi. İşte 83-30, 83-60 civarları ya da 83-60 geldi zaten. O düşüşten sonra New York seansına doğru çok hype'lı bir şekilde yükselmesiydi. Açıkçası ben de orada long girecektim ama şu an çok saçma bir hareket. Baksana gaplı gaplı düşüyor. Gaplı gaplı yükseliyor yani. Ne yaptığını kendi bilmiyor amına koyayım. Hareketlere bak. Oho. Bak 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 bak. Gaplı düşüp sonra yükselmeye bakar mısın ya? Ne kadar saçma. Çözemiyorum yani şu an. Keşke girmeseydim post. Girdiğime pişman oldum. Ya beklediğim olursa çok tatlı kar bırakır bize. Ben gruba da işleme o tarz verdim. Hani Londra seansına doğru verdim. Ya Londra seansına doğru bu civarları bekliyorum arkadaşlar. Buradan giriş yapın, buradan ekleme yapın dedim. Long'da kalın dedim. Gruba da o tarz bir işlem verdim. Aynısını beklediğim için ben de denemek istedim. Short deneyelim. Şu an mesela yapı bozuldu. EMA yapısı bozuldu şu anda. En azından 20 ile 50 çok kötü bozuldu. 200 EMA'nın altındayız ama hala. Artık değil. 200 EMA'nın altında mısın? Onu tam anlamıyla bir kesin kardeş. Bakmayın böyle hareketler yaptığına. Yani bazen öyle sert düşmek için yükseliyor ki piyasa. Kafayı yersiniz yani. Emin olmaya çalışıyorum ben. Buradan çıksak boşu boşuna zararla başlayacağız. Belki girişe gelir. Belki daha sert düşer. Emin olmamız lazım piyasa. Ama genelde böyle yapar. Gümüş.
Londra seansına doğru, New York seansına doğru piyasa kendini boşaltır. Seanstan bir yarım saat sonra yükseliş başlar. O yarım saatte insanlar toplar parayı yavaş yavaş. Sonra yükseliş başlar. Yani benim yıllardır okuduğum gümüş piyasası bu yani. Ben hep gümüşü yıllardır işlem açarım. Forex de güzel kazandırır yani. Yıllardır hep ben böyle işlem açıyorum. Üzmedi beni bugüne kadar da yani bugün bir garip yani gümüşün şu anki hareketleri çok garip. Yani tam olarak ne yaptığını çözemedim ben gümüş şu anda. Nasıl bir av yaptığını çözemedim. Setup okey. Setup vardı. Ki bence setup hala devam ediyor. Setup'u. Ama dediğim gibi çok saçma. Bekleyelim. Hadi artık. Durdun ya. Bu kadar düştün yani. Şuraya geleceksin alt tarafı. Şuraya kadar geldin. Şuraya gelmedin ya. Yuh ama. Gelsem muhabbet kapanacak. Long'a girecektim. Bekleyecektim ya.
Bakacağım şimdi. Tamam amına koyayım. Ne ya? Bu gruplara beni nasıl alıyorlar ben anlamıyorum ya. Bilmiyorum abi. Telegram gruplarının hiçbirine girmediğim halde Telegram gruplarına giriyorum ya.
Ney? Çekiyorum hala. Sen ne yapıyorsun? Gel otur burada, bir şey olmaz. Ne işin var? Ne yapmış? Yok, bir şey yok orada. Kar verirken hızlı veriyor? Zarardayken bir anda veriyor. Çocuğu ya. Zaten
Hadi ya. Verdin setup'u git artık amına koyayım. Hadi ya. Her yerim ağrıyor. Abi tam eksi 50 olduğunu nasıl toplayacağım? Ee, Zarar etmek istemiyorum kasadan. Biraz risk aldım. Ya Setup'a güveniyorum ama abi garip ya. Setup bir türlü kendini vermedi aşağı yönlü. Enteresan yani. Bak görmedim ya. 80 dolar oldu eksi. Hastayken de gerçekten trade yapmak hiç çekilmiyor bu arada ya. Harbi çekilmiyor. Ya Setup'a çok eminim. Ha, düşeceği yönde. Yani 83.30'a geleceğine çok eminim. Ama süründürdü pezevenk ya. Bir inmedi aşağıya. Amına kodum çocuğu. Bir artıyı göstermedi bize resmen. Ya gösterdi de abi. Gösterdi de o gelen artı ne olacak ki abi? Ne olacak ya? Bizim beklentimiz 100-200 dolar artı. Deli olduk ya. Baksana ya. Ya sikerim amına koyayım. Saçmalığın daniskası gerçekten ya. O kadar bariz bir setup veriyorsun ama gelmiyorsun yani. Çok saçma. Bir de şimdi seans açılacak. Seans açılışında da pamplarsa yukarıya ki pamplayabilir. Şu anda bile pamplayabilir zaten. Çok gıcık bir durum ya. Çok gıcık bir durum yani şu anda. Yaptığı hareket çok gıcık yani. Long girsen ters setup'a böyle gelmez. Setup öküz gibi gelir. Setup'a giriyorsun ya gelmiyor. Amına koyayım böyle. Eksiye mi atacak? Ne yapacak? Bugün valla 300'den başlayacağız gibi duruyor. Fuck. Abi yok. Ya yapacak bir şey yok. Şey diyemiyorum. Şu an hiçbir şey diyemiyorum ya. Gerçekten. Ah. Ya baktığım takdirde RSI alım noktasının üzerinde. Buna koyacağım. Ağzımın da var ya. Net bir hastalık ya. Bunun tam üstü devamını getirir. Yükselişin devamını getirir. Sıkıldım şu ters setuplardan artık ya. Bir de bekliyorum bekliyorum öyle noktadan ekleme yapıyorum var ya kafayı yiyorum kendime.
Kendime de kafayı yiyorum yani. Öyle saçma sapan yerden ekleme yapıyorum ki. Elde stop olacaktık. Eksi 150 oldu anasını satayım. Stop'u da koyamadık. Stop'u koyana kadar yükseldi zaten. Yok abi yok, kapat ya. Kapat, long'a gir. Buya gir yavaştan. Buya gir, bekle. Bu setup gelmeyecek. Buya gir, bekle. O da artık kârı da ne zaman verir bilmiyorum. Şu an en baştan kaça gelmesi lazım? 15 dakikalıkta baktığımızda setup düzeliyor abi. Düzeliyor. Şu an en kötü ihtimalle 84-60'a kadar gelmesi lazım. Buraya kadar. Düşün, o bizim zararımız bile etmiyor. Her düşüşten şimdi longlayacağız artık. Zaten şey de düzelmeye başladı. Emma da şu an kendini setup'tan long'a sokmaya başladı. Long setup'a girmeye başlıyor şu an. Yani gireceğiz mecbur burada. Hatta buradan bir ekleme daha yapayım ben. Eklemelerimiz dursun. Lan. Ben 0.5'ten mi yapıyorum eklemeyi? Oğlum ben eklemeyi 0.5'ten yapıyormuşum ya lan. Geçenki gibi. Ben 0.2 diyebiliyorum. Ben diyorum 0.2'ye bak diyorum. 0.2 de güzel kar veriyormuş amına koyayım diyorum. Muhabbete gel ya. Longlayacağız. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Hedefimiz belli. Hedefi bekleyeceğiz. Hedefe gelene kadar çıkmak yok. Bu hafta da çok fazla veri var. Veri trafiği var bu hafta. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Bölgede bizim sorumuz olsun. Teminatımız şimdilik idare eder. Keşke diyorum. Keşkelerle yaşanmıyor ama orada karımızı alacaktık. Sonra longumuza girecektik 83.60'tan. 83.30'u beklemeyecektik. Ben dedim ki 83.30'dan 2 kademeli ekleme yapardım. Pozisyona girerdim ama maalesef dediğimiz olmadı. Piyasa bazen böyle kendine küfrettirebiliyor. Arpacı. Bak, patlaması gereken yerde duruyor ya şu anda. Bu resmen bizi sınıyor resmen. Bugün gerçekten sınıyor piyasa bizi. Yani pamplaması gereken yerde şu an piyasa durgunluğunu koruyor ya. İnanılmaz bir durum. Durma ya, patla gitsin. Abi patla, devam et. Patla ki 0.01'den işleme dahil olabileyim ya. Her yükseldiğinde ben 0.1 işlem açacağım. Yok abi, yükselmiyor.
İşte bu baba yüksel. Devam et. Ne oldu abi? Seansa doğru bütün FED üyelerinin de konuşası mı geldi? Anlamadım ki. Aşkım ne bitti amına koyayım ya. Yok bitmedi. Bu öyle video değil bu. Ya ben sabah yediğim yemek kahvaltıda hiçbir şey anlamadım ya. Kahvaltımı yapalım bir şey yiyelim. Lan açım ben sabah bir şey yedim anlamadım ben. Ne yedim? Ne yaptım? Bilmiyorum, geçerim ben burada. Ya kızım öyle bir video değil benim video amına koyayım. Tamam neyse tamam. Ay,
Bu ne kadar iğrenç bir gün ya.
Allah'ım sabır ya Rabbim ya. Sabır ya Rabbim ya. Abi dalga mı geçiyorsun? Yeter ya. Yeter amına koyacağım ya. Diyorsan çık ya.
Aşkım kapat şunu amına koyayım ya. Yavrum. Ay sabırlar olsun ya. Ben var ya bugün kafayı sıyırmazsam yeridir ya. Ya Allah aşkına ne yapıyorsun? Kulaklık mı taktın sen? Sana sesleniyorum. Nasılsın? Oradan hadi çık. Çabuk çık, çabuk çık. Aşağı in. Şu anda kasayı tam anlamıyla 560 550 dolara kadar çıkardık. İş hala devam ediyor. Aslında bugünkü karımız güzel. Bugün, bugünkü karımız iyi ya. Şu an tam kasamız. Lan hadi ya en baştan 480 oldu. Biraz daha bekleyeyim. Devam ediyor. Çok iyi. Şu an kasamız 600 dolar oldu abi. Ama 600 dolar da kar alıyorum. Tamam güzel. Şu anda kasamız 600 dolar. Bugün kasayı 200 dolar karla kapatıyorum. Güne güzel başladık. Çok güzel başladık. Arkadaşlar selamlar. Şu an saat 16'ya geliyor. Bugün Salı. Abi sabahtan beridir hiç piyasada şey yoktu. Bir setup yoktu yani. Setup girişi oluşmadı. İşleme girecek bir setup oluşturamadım bir türlü. Şu anda da zorlayacağım. Varsa bir tane işlem gireceğim. Yine altın ve gümüşte bakacağım. Partilerde takip etmiş olduğum birkaç yer var ama onlara da şu an girmeyi düşünmüyorum. Dakikalıkta gümüşe bakmak istiyorum. Burada bir yükseliş en baştan oluştu gibi. Sanki bak bu daha önceden bir yükseliş trendi vardı. Burada bir düzeltme yaşadı. En baştan geri yükseliş yaşadı. Görmüş olduğunuz gibi şu bölgede bir setup oluştu. Buradaki setup'ta güzel bir devam gelebilir. Birazdan da veri açıklanacak. Veriye karşılık bir yükseliş olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu yüzden bu civarlardan ben bir işlem açmak istiyorum. 0.2'den bir tane long işlem açtım. 0.2 UT'da. Gelirse eğer, ya setup bozulmazsa eğer 85-60, 85 lardan bir tane daha işlem almayı düşünüyorum. Hala rahatsızım. Hala tam anlamıyla iyileşmedi bu arada. Düzelmeye çalışıyoruz. Altın grafiği şu anda güzel ilerliyor. Nasdaq. Nasdaq'la düşüş trendi oluşturmaya başladı dakikalıkta. Nasdaq riskli. Nasdaq tek hamlede aşağı atabilir kendini ama verinin de iyi geleceğini düşünüyorum açıkçası. Kötü bir veri beklemiyorum. Bakalım bekleyelim.
Arkadaşlar ver öncesi güzel yükseldi. Şu an 60 dolar kârdayım. Hiç bunu bozmayacağım. Kârı direkt aldım. Şu an kasamız 651 dolar oldu arkadaşlar. Bugün de 50 dolar daha kazandık. Kasaya 50 dolar daha koyduk. Güzel. Günün sonuna doğru bakacağım. Ona göre işlem açacağım. Şimdi veri olduğu için işlem açmak istemiyorum. Biraz bekleyeceğim. Kasayı yormayacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Bugün çok kısa bir gün oldu ya, güzel kâr aldık. Hızlı kâr aldık. Arkadaşlar selamlar. Ee, Geçen hafta biliyorsunuz bu kasaya 50 dolarla başlamıştık. Bugün çarşamba ve şu anda 651 dolarımız var. Serbest teminatımız 662 dolar. Yine bir işlem açacağım. Biraz geç uyandım bugün. Hastalığım yavaş yavaş geçti diyebilirim. Kendimden iğreniyorum son zamanlarda. Yani bu özellikle son 2 haftadır iğrenç hissediyorum. Yani iğrenç, pislik, böyle embesil, böyle iğrenç bir şey hissediyorum ya, anlatamam size. Çok kötü hissediyorum. Ya hastalık çok kötü bir şey ya. Dudağımdaki yaralar falan daha yeni geçmeye başladı. Ağzım dilimde hala yaralar var. Konuşurken çok zorlanıyorum. Yemek yiyemiyorum kaç gündür. Çok kötü bir durum. Sakal tıraşı hala olamadım. Saç tıraşı hala olamadım. Yani bu kadar rezil bir hafta benim için yok yani. Ben diyorum ya, bu kasayı çoktan 1000 dolar yapardım. Ama o kadar rahatsızım ki yapamıyorum. Mesela dün işlemdeyim. 10 dakikalık bir işlem süreci oldu. Çok hoşuma gitti mesela. Abi işleme girdim çıktım 50 dolar aldım. Yani kendime geldim, dedim of ya, dedim. En azından bugün bir 50 dolar kar alabildim. Çünkü yok yani, o mental yok. Olmayınca olmuyor. Yani böyle günlerde işlem açmayacaksın aslında ama şimdi bu hafta 1000 dolar yapmamız lazım ya kasayı. Bu yüzden iş özveriliğinden dolayı. Videoyu beğen, bu arada kanala abone olmadıysan abone ol. Şimdi arkadaşlar şu arkadaki televizyonu bir şey yapayım, kısayım ben. Sabah uyandım, biraz bahçeyi falan topladım. Bizim bahçe, oğlum bahçe bildiğin berbat olmuş. Bir çay koyayım kendime ya. Bizim bahçe bildiğin berbat olmuş. Yani berbatov. Bahçe çok kötüydü. Yani bok içindeydi. Öyle diyeyim size. Bayağı bildiğim bok içindeydi. Bahçeyi falan topladım. Sabah biraz öyle çalıştım. Kendime geleyim diye. Çünkü dışarı yüzü görmüyorum adam akıllı. Dün de hastaneye gittim. Hastaneden dolayı şey yaptım. Ee, Aşağı indim. Dedim biraz oturayım dedim. Babamgille oturdum biraz falan. Yani gene kendimdeyim yani, şükür. Kendime geldim. Şimdi piyasaya bakacağım. Önce bir gümüşten bakalım. Gümüş 90 dolara çıktı. Ulan gümüşü hiç ellemeseydim. Ben 90 dolar 90 dolar diyorum ya. 90 değeri bekliyordum zaten. Güzel bir karları çıkardım aslında ama mal gibi işte şey yaptım. Dur bir hemen gümüşe bir buy girelim. Heh, gümüşte buy olmam lazımdı. Onu planlamıştım zaten. Baktığımız takdirde gümüş yükselen trendini korumaya devam ediyor. Şu anda alıcı bölgesinde RSI. Bu bölgede order blok tarafı sağlam. Burası bizim için destek. Burayı kaybetmediği sürece long'da taşımaya devam ederim pozisyonu. Baktığımda şurada long'da taşımaya devam ederim. 89.32. Bu bölgelere kadar ekleme yaparım açıkçası. Yine şu tarafa baktığımızda burada her sarı, yani 20 EMA'ya değdiğinde yükseldiğini görmekteyiz piyasanın son turlarda. Ne 91.20, yani şu bölgeye kadar bir long taşıyabiliriz. 91.20'ye kadar şöyle bir long taşıyabiliriz. Bugün long taşımamız lazım. Bugün artık 1000 dolar yapmamız lazım arkadaşlar. Bugün artık 1000 dolar yapmamız lazım. 91.42 bizim için önemli bir direnç seviyesi olacak. O bölgeye kadar koruruz hakkımızı. Şöyle bir 5 dakikalığa bakalım tekrardan. 5 dakikalıkta akümülasyon bozuluyor mu? Yok. Setup hala aynı. Bozulmamış. Güzel ilerliyor. Şöyle son 1 dakikalığa en baştan bakalım. 1 dakikalıkta yine baktığımızda setup'un bozulmadığını, yükselişin devam ettiğini görmekteyiz. Biz işleme buradan dahil olduk. Böyle bir hareket bekliyoruz. Bu bölgelerde ekleme yaparım. Stop. Hani Excel demeyeceğim. Şu an teminatımız 2800. Teminatımız 1000 olana kadar ekleme yaparım. 91.4. Şöyle. Teminatımız 1 olana kadar ekleme yaparım arkadaşlar. Beni niye tepeden işleme soktu ya? O da ayrı bir konu zaten var ya. Şöyle. Swing trade yapacağız bugün aslında bir nevi. 91 39 79 dolar bırakıyor tam toplam. 2-3 tane daha ekleme desek öyle. Mantıklı.
Burada bir ekleme daha yapacağım ben şimdi. Tamam. Ay dilim de şey oldu. Alışkanlık oldu. Dilimi katlıyorum sürekli acıyor diye. Aslında acımıyor şu anda ama bir alışkanlık oldu. Dilimi katlayıp katlayıp duruyorum. Altın tarafına bakalım bir de. Altın tarafında bir düşüş eğilimi var açıkçası. Ayrışır mı diye düşünüyorum. Ayrışır mı acaba? Bölgede her 20 EMA'da bir yükseliş olmuş. Saatte 14.42 aslında. Zannetmiyorum ben bu düşüşün olacağını. 5 dakika daha bakayım bir de. Trendini korumuş ama şu anda Seto bunu kaybetmek üzere. Satış bölgesine düşmüş. Ama bu her satış bölgesinden bak burada her satış bölgesinde yükseliş yaşamış. Son zamanlarda bak şurayı görüyor musun? Burası bir destek görevi görmüş açıkçası alıcı tarafından. Satıcı tarafından pardon. Her kısımda yükseliş yapmış. Dakikalığa baktığımızda dakikalıkta da bir scalp short denilebilir aslında ama yok. Burada bak bu bölge destek görevi görmüş. Ben altına da buradan bir buy açmak istiyorum arkadaşlar. 42'de altına buy açıyorum. Tamam. Altında da 40'a kadar mı? Gün içi. Oo, silver düşüyor. Silver sert tepki aldı. Silver niye öyle bir tepki alıyorsun Silver? Evet. Altın burada 4619, 10, 20'ye falan değmeye çalışır gibi. Bölgelerden işlemen başına dahil olabilirim aslında. Evet. Dahil olabilirim. Bu bölge bizim için destek bölgesi. Burayı koruduğu takdirde swing'den de yararlanabilirim aslında. Smart konsept var aslında bölgelerden. Bu bölgelere kadar longlayabiliriz. Nasdaq. Dün Nasdaq'ta çok güzel bir short setup kaçırdım. Hala kendimi yiyorum. Baksana şuraya. Çok güzel düşüş yaptı. Bildiğim halde girmedim yani işleme. GPB USD de saatlikte bir short setup'a girmiş lan. Bir short setup'a girmiş saatlikte. İyi bir şey ha. GPB USD çok sağlam, çok hızlı kar verir. Yani yönü bulursan çok hızlı kar veriyor. Çok çok hızlı TP geliyor. Burada bir kararsızlık söz konusu. Dakikalığa bakalım. Dakikalıkta düşüş oluşumu var. Kararsız kaldım. Beklenebilir. Bir bekleyelim bakalım. GPP JP'ye bakıyorum. Bu SD JP bizi bitirdi zaten Allah kahretmesin. Yarışa bak ya. Silver, Silver burada hareketini yapıyor. Dakikalıkta hala yükselen setup'u korumaya devam ediyorsun. Dediğim gibi o bölge arasında kadar ekleme yaparım ama çok bizi şey yapar mı ki? 300 dolar zarar yazar mı ki oraya kadar? Ya stoplamam gerekecek mi? Ona bakmam lazım. Bu 80 dolar şey yazıyor daha fazla. 100 dolar zarar yazar buraya kadar. Şey olmaz ya. Bekleyelim bakalım.
Kedi bahçeye kaçmış da eşim onu almaya çalışıyor. Çok komik. Ay 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 düşüyor. Bekleyelim. Setup değişiyor şu an. Setup orta, şorta doğru geçiyor ama duruma göre stoplayıp yön değiştirebiliriz. Sert çakılmasından korkuyorum sana. Komik ya. Sanırım 90.133'ü kendine şey destek yapabilir. O bölgelerde. Çok komiktin ya. Çok abi. Çok. Gördüm. Çok yaşa. Yok aşkım. Yok yok.
Arkadaşlar şu anda 80 dolar kârdayız. 100 dolar oldu. Tam 100 dolar oldu şu anda. Devam ediyor. Çok sağlam yerden girmişim işleme. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beklediğim yere gelirse tamam, zaten o saatten sonrası artık rahat. 1000 dolara doğru gider bu hafta bu kasa. Burayı kırdım, tamamdır. Kır orayı. Çok güzel. Yükselişe bak yalnız. Kasayı şu anda 800 dolara çıkarttık arkadaşlar. Çok iyi. İşte bu. İşte bu. Durma. Oğlum burada yükseliyor. Burada niye? Anlamadım. Kar oranı niye böyle oldu? Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Oyun mu şey mi dondu? Oyun mu diyorum. Silver değil mi bu? Silver. Niye böyle hareket ediyor bu? Şu an kasa tam 800 dolar oldu. Allah Allah, geriden geliyor resmen. Grafik resmen geriden geliyor şu anda. Bu bizlik bir şey değil. Yükselmeye devam ediyor şu anda. Beklediğimiz oluyor abi. Çok iyi ilerliyor. Çok iyi ilerliyor da böyle garip yani. Normalde şu an 900 dolar falan olması lazım kasanın. Niye 800'de kaldık anlamıyorum. Hadi devam et. Çok iyi. İşte bu. İşte bu. Kasamız şu anda 850 dolara çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Sanırım bu işlemle 1000 dolar yapacağız kasayı ha.
Devam et. Hadi burada durma ya. Şu TP noktası gelsin de çıkalım. TP tam 1000 dolar olmuş olacak neredeyse. Aslında tam 1000 dolar olmuyor. Yani 950'de falan kalıyor. Grafik aynı hareket ediyor değil mi? Grafik yani aslında neredeyse aynı hareket ediyor ama çok iyi, şu an yükselmeye devam ediyor. Kendi ana kasamdaki işlem de şu an ortalama 2-3 bin dolar kârda muhtemelen. Şu an ortalama 2-3 bin dolar kârdayımdır orada da muhtemelen. Şu an tam kasamız 850 dolar oldu arkadaşlar. 850 dolar oldu. Geçen hafta 50 dolarla başladığımız kasa şu anda 850 dolar. Çok iyi. 900'e doğru çıkıyoruz şu anda. Tam 900 dolar olsun, kapatacağım pozisyonu. Şey yapmayacağım. Tamamdır. Kasamız şu an tam tamına 850 dolar oldu arkadaşlar. 50 dolarla başladığımız konseptimize, challenge'ımıza geçen hafta 50 dolarla başlamıştık ve bugün çarşamba günü tam tamına 850 dolar oldu. Bugün çarşamba. TP gelmedi. Yani TP'nin gelmeyeceğini tahmin ettiğim için pozisyonu kapattım. Muhtemelen oraya bir likidasyon eki gelmeyecek ama güzel yerden girdik. Güzel hareketlerle çıktık. Şu an çok güzel oldu. Kasamız şu an tam 850 dolar. Tam. Çok iyi. Çok iyi şu anda. Artık yarın devam ederiz. Veya bugün bir pozisyon bulursam bugün de işleme gireceğim tekrardan. Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden ne? Bugün Perşembe. Dün çarşambaydı. Bugün Perşembe. Kasamız şu anda 850 dolar. Ya dün saçma sapan yanlışlıkla bir işlem açtım bu arada. 1 dolar zararım var. Ya yanlışlıkla oldu bu arada, bilerek olmadı. Bir piyasaya bakayım dedim. Sesim geliyor mu? Ha, geliyor. Bir piyasaya bakayım dedim. Piyasaya bakayım, yanlışlıkla tuşa bastım ya. Bilerek tuşa basmadım. Hemen kapattım zaten. Kapattım, 1 dolar zarar yazdı. Kafamı sikeyim. Güne böyle başladım. Bir de geç uyandım bugün. Hala uyanamadım. Uyandım, ne yaptım? Hemen Telegram grubuna girdim ve Telegram grubunda dostlarıma güzel bir işlem paylaştım. Oradan da TP1 aldılar zaten. Şöyle güzel bir TP aldık. Yine dünkü işlemler de çok tatlı, TP2, TP3 geldi. Hem short'tan hem long'dan çok tatlı karlar alıyoruz dostlarımızla birlikte. Bu gruba gelmek istiyorsan açıklama kısmında fxçakirli@gmail.com. Bu gruba gelmek istiyorsanız açıklama kısmında veya sabitlenmiş yorumda fxçakirli@gmail.com yazıyor. O mailden bizimle iletişime geçin arkadaşlar. Sizi gruba alırız, haberiniz olsun. Ya direkt gösteririm videonun sonu. Çok uğraştırıcı bir şey bu. Kendi reklamını yapmak çok uğraştırıcı. Şimdi piyasaya bakalım bir. Gümüş ve altından gene gideceğiz. Çünkü şu anda hype burada. Hype neredeyse biz oradayız. Bakmak lazım. Sabah bir altın işlemi verdim. Ben girmedim açıkçası. Çünkü daha yeni uyanmıştım. Yeni uyandığım için de pozisyona girdim. Burada gold buy verdim 0.02 lutta. Çok tatlı bir işlem. Çok da güzel TP1 geldi. Ama maalesef ben giremedim. Ben giremedim çünkü videoda değildim. Video esnasında olmadığım hiçbir işleme girmek istemiyorum. Yeni uyanmıştım. Bilgisayar elime aldım ve güzel bir trade yapayım dedim. Bakayım sağa sola dedim. Ama o an ben yayında ya videoda olmadığım için, yayın yapmadığım için yani açıkçası işleme girmek istemedim. Sizler görün istiyorum. Yani pozisyona ben girerken nasılım? Psikolojim nasıl? Ben nasılım? İşleme nasıl giriyorum? İşte hangi şartları, koşulları sağlamam lazım işleme girerken falan, siz görün istiyorum. Bu yüzden
Video esnasında olmayan hiçbir işleme girmek istemiyorum arkadaşlar. Bu arada benim bir tane de Ethereum işlemim vardı. Ne oldu o ya? Çok güzel, tamam. Pozisyon güzel ilerliyor şu anda. Evet. Yavaştan artık bir pozisyon bakalım, değil mi? Şimdi altın long'u verdik. Altın burada bir buya çıkmaya başladı. Bak, buy olmaya başladı. Burada bir pull-up alıp pullback'le birlikte 4640'a kadar çıkabilir arkadaşlar. EMA 200 en tepe, en dibe gelmeye çalışıyor. EMA 20 en üste çıkıyor. EMA 50 onun altında kalmaya başladı. Güzel bir setup oluşuyor burada şu anda. Yani 15 dakikalıkta yükselen bir altın var. Altın eğer sarı ve turuncuya değdiğinde biz long işlemimizi girebiliriz. Açıkçası ben şimdiden bir tane girmek istiyorum pozda kalmak için. Zaten de geldi yani altın. Şöyle şunu da H1'den şeyi düzeltelim. Heh, tamam. Altına ilk işlemimizi girdik. Altın düştükçe işleme girmek istiyorum. Bugün muhtemelen kasayı 1000 dolar yaparız Allah'ın izniyle. Herhangi bir sıkıntı olmazsa kasayı bugün 1000 dolar yapacağımızı düşünüyorum ben. Ben çok açım. Şimdi bu işlem olurken bir şeyler yapmak istiyorum. Bu yüzden. Bakalım şöyle bir sarıya değecek mi? Evet. Bölge sarıya değdi gibi. Burada bir daha bir adım atalım. Şöyle bir de şeyimizi koyalım da. Sonra kafamız karışıyor. Alış diyelim şöyle. Şu bölgeler bizim girişimiz. Şöyle 1640'a kadar longumuzu koruyalım. Yani oraya geldiğinde ne olur? Bakalım şöyle bir. Yani bize ne kazandıracak bu iki pozisyon? Yani 30-40 dolar, 100 dolar falan kazanacak iki pozisyon sadece. O zaman bir ortalama 7-8 tane işlem yapmamız lazım. Bu pozisyonda. Şunu şöyle alayım karşıma. Vallahi arkadaşlar çöp gibiyim. Bugün de bir tane hakkımda haber gördüm. Haberde de şunu yazmışlar. Doğan Çakır Max Global'in linkini paylaştı. Ya dertleri ben olmuşum. Anasını satayım. Tüm Türkiye'nin derdi ben olmuşum. Ya babacığım asgari ücret 28 bin lira. Daha bundan 3 hafta önce affedersiniz 50 bin tane orospu çocuğunu dışarı salmışlar. Anlıyor musun? Yani bilmem ne mahkum af falan filan diye 50 bin tane mahkum dışarı salmışlar. Ya efendim millet açlıktan ölüyor. Ama adamların yaptığı sik haber bu. Neymiş? Doğan Çakır Max Global paylaşmış. Anasını satayım. 8 tane seminer yapmışım. Bak 8 tane seminer. 8 tane ben yaklaşık yani Türkiye'de tek benimdir muhtemelen. O kadar insanı bir araya getirebilecek tek kişi benimdir muhtemelen. Yani arkadaşlar ya enteresan. Seminerlerimle ilgili haber yapmıyorlar. Yani e, yaptığım argelerle ilgili haber yapmıyorlar. İnsanlara sunduklarımla ilgili haber yapmıyorlar. Yani kopide batırdım haber. Efendime söyleyeyim. İşlem verdim batırdım haber. Analiz paylaşım tutmadı haber. Ya bu insanlar niye sadece benim kötü yanlarımı görmeye çalışıyorlar? Ben yani neler yaptım, neler başardım ya Türkiye'de. Neden bunlar hiç söylenilmiyor, bunlar konuşulmuyor da enteresan bir şekilde Habertürk beni paylaşıyor, işte şunu yapıyor. Habertürk bunu paylaşıyor, bunu. Habertürk neden benim copy paylaşıyor? Yani bir kere saçma. Yani artık anlamıyorum ben bu piyasayı. Yani haber piyasası neden böyle çocuklar yani bilmiyorum ben ama doğru yöne gitmiyoruz abi. Doğru yöne gitmiyoruz. Ya konuşmamız gereken o kadar çok şey var ki Türkiye'de. Haber kanallarının özellikle. Ama haber kanalları enteresan bir şekilde beni bu şekilde paylaşmayı tercih ediyorlar. Yani ben bir açıkçası beklerdim asgari ücretle ilgili bir şey paylaşmanızı. Yani değil mi? Ama asgari ücret kaç dolar olmuş yani yazık. Ya kaç dolar yani? Kaç dolar şu anda asgari ücret? Dolar cinsinden bakarsak yani batmış bir piyasamız var şu anda ve insanlar kalkıp şunu konuşuyor. Yani saçma. Babacım ben referans linki paylaşmasam adam o linki bulup gene bulacak Max'i. Max'te işlem açmak günah mı amına? Yani ne kadar saçma. Tamam ben Max'te işlem açıyorum. Bu Doğan Çakır Max'te işlem açtı. Maşet falan. Ya ne olmuş ama? Ya ne olmuş yani işlem açtıysam? Ne olmuş ya? Adam benim videomdan bir bölgeyi kırpmış almış paylaşmış. Doğan Çakır Max Global'de işlem yapıyor. E e ben Golden Şahsman'da da işlem açıyorum. Forex işlem açıyorum. Evet Golden'ı açıyorum yani.
Onu niye paylaşmıyorsun kardeşim? Ya Türkiye'de Golden'da işlem açan kaç tane trader var Allah'ını seversen. Yani ben böyle bir mertebeye çıkmışım. Yani böyle bir lisans almışım ben. Golden şanslı işlem açan kim var abi? Türkiye'de benden başka. Toplasan 2-3 kişidir bu arada. Harbi diyorum yani çünkü bu lisansı almak zor yani. Prime Trader lisansı alman gerekiyor. Alabilir misin bu lisansı? Alamazsın amına koyayım. Kim alıyor Türkiye'de bu lisansı? Bizim ülkedekiler trade mi yapmayı biliyor ki amına koyayım? Enteresan yani böyle şeyler. Bizim ülkedeki Twitter fenomenleri şunu... Ben Twitter'ı kapattım bu arada artık. Sinirden kapattım. Yani çünkü çok bilmişler böyle. Garip, enteresan bir şeyi çok bilmişler hepsi. Hepsi çok iyi biliyor her şeyi. Ya baba ben bu kadar trade yapıyorum. Ben bilmiyorum diyorum bazen ya. Adamların tek vurabildiği benim referans linki. Yani referans linki dışında beni vuramıyorlar. Çünkü vurabilecekleri başka bir şey yok. Referans linki dışında bana vurabilecekleri bir şey yok. Biliyor musunuz? Neyse düşman toplamayalım kendimize. Düşmanımız çok zaten. Çok düşmanım var çok. Enteresan bir şey çok düşman. Aha. Şuna bakayım. Şöyle bir tane daha buy açalım buradan. 3 tane buyumuz var. 3 buyla buy post'la gideriz. Sıkıntı yok. Yani bunlar eksiye düşse bile sorun olmaz. Bugün altından gideceğiz. Altından gideceğiz, üstünden çıkacağız. Evde yumurta kırıyorum. Beni zengin zannediyorsunuz. Ben batmışım oğlum. Benim kurtaranım yok. Herkesin istediği hayat. Zenginlik bu bence. Değil mi? Aileye yük olmamak falan. Haksız mıyım? Burada bir tane daha poz atalım. 4 pozla yakalayacağız gibi. Burası kırılırsa 4616 civarları falan. Muhtemelen çıkmak zorunda kalırız pozdan. Yani stop etmek zorunda kalırız. Ama beklediğimiz yerde gelirse çok tatlı bir kar bırakır. Çünkü şu pozisyon şu anda ortalama bize $250 kar bırakır. Yani şu 4 tane loot işlem. 4 tane loot bize işlem bırakır. Yemin ederim daha yüzümü yıkamadım ya. Uyanamadım ki abi. Bugün uyanamadım ya ben. Ne ilaç bir gün ya. Hemen kar alacağım. Daha aşağı şantiyelere gitmem lazım. Şantiyelere. Ha ben bir de müteahhitim bu arada. Yani. Yapalım. Ya ben evimi yaptırıyorum ya. Şantiye deyip duruyorum böyle. Allah kahretmesin. Bir gün beni var ya dövecekler. Ne zaman dövecekler? Of, böyle yapalım. Anasını satayım. Ah. Ya şöminem var da. Şömineyi yakıyorum. Abi içeri ısınmıyor anasını satayım ya. Isınmıyor abi. Yani ısınmıyor abi içerisi. Soğuk oluyor abi ya. Neyimiz nerede bizim? Yemeyelim. Vişne su. Ozar artıya geçmiş. Ve hala hastayım bu arada ya. Hala hastayım. Ah. Bölgeleri hızlandırırım olmazsa ya. Normalde bir şey izlemeyi seviyorum ben yemek yerken. Pozisyon kalsın mı?
yerken hızlandırılmış geçmiştir ama artı $50 kâra geçtim. Yani bir o $50 daha kâr olsa $950 $1.000 yakın para yapacaktım. Az diyeceğim yani amına koyayım direkt gel bir kere de ya. Bir kere de süründürme yani. Gıcık oluyorum ya. Ya doğru setup işte amına koyayım. Setup'u da o bozdu salak gibi. Şu an arada kaldım. Çıksam mı çıkmasam mı diye. Setup'u bozdu gibi yani. Önden böyle sanki bir bozuldu gibi setup. Deli oluyorum ya şöyle durumlara. 10 numara analiz yapıyorsun abi.
Sonra geliyor bir saçma sapan bir hareket. Piyasa allak bullak oluyor. Saat 16.30'da da veri var bir tane. Veriye kadar bu inşallah böyle salak hareketler yapmaz da çıkar gider yukarıya doğru. Şimdi yoksa veriye kadar bu bizi süründürür ya. Ben keşke saat böyle 16 gibi işlem açsaydım. Pişmanım şu anda işlem açtığım. Şu an kapatasım var pozisyon aslında. Kapatıp veriden sonra işlem açasım var da. Abi çok da güzel yerden maliyetlendik. Bozmak da istemiyorum. Kafayı sıyırıyorum ya. Gümüşe baksana. Gümüş nasıl yükseliyor. Gümüşe çok güzel bir destekten girdik. Ama gümüş de burada enteresan hareketler yapıyor. Ya altının yapması gereken hareketi gümüş yapıyor. Enteresan ya. Şu an şu hareketi normalde altının yapması gerekiyor. Ama gümüş yapıyor. Gümüş şu anda kârda. Yaklaşık 30 dolar kârda gümüş ama altındaki zararlardan dolayı başa baş görünüyor şu an kasa. Baksana gümüşe çok güzel reaksiyon aldı bulunduğumuz yerden. Desteği çok güzel çalıştı. Ama altın çalışmıyor şu anda. Altın daha tam şu an desteğin üzerinde. Bir de altın şey yapıyor şu anda. Hani setup'unu bozuyor. Sıkıntı orada. Setup'u bozmasa hadi düş diyeceğim de setup'u bozuyor. Setup'u bozması da hiç iyi değil anasını satayım. Ya muhtemelen gümüşlerden kar alırız. Yapacak bir şey yok. Gümüşler kar noktasına geliyor. Altında bekleyeceğiz mecbur gün içerisinde. Ay çıkmam lazım birazdan da yani böyle 1,5 saate falan çıkmam lazım. Ha aşağı ineceğim yerdeyim ben şu anda. Hani muhabbete gel ya. Değil mi fındık? Bu durumlarda bekleyeceksin abi. Yapacak başka çaren yok yani. Pozisyona girdiysen, maliyetlendiysen, yönünden eminsen bekleyeceksin. Maliyetlendiysen bekleyeceksin. Ya benim işim olduğu için şu an ben stres yaptım, stres oldum. Yoksa bizim maliyetlendiğimiz yer çok tatlı. İşleme girdiğimiz yerler çok güzel. Setup çok güzel. Bozmuyor iş kendini setup. Çok güzel FVG var arada. Yani enteresan bir şekilde ama pozisyon böyle garip garip hareketler yapıyor. Gümüş TP yerine geldiğinde çıkarız muhtemelen. Kasamız şu anda 900 dolar sayılır. Yani 4 dolar daha artarsa 900 dolar olacak kasamız. Bugün bir 900'ü bugün 900'ü gördüm gerçi evet. Bugün gördük 900 doları. Gördük de çok anlık oldu yani. Girdi çıktı hemen 900'e. Bak şu an altından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Hala altından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Enteresan ya. Bugün altın işlemi açılmazmış. Bunu fark ettim. Ya olası altın pozisyonunu aslında biz sabah aldık. Sabah aldık. Ben ekstradan gene girdim. Aynı setup'u görünce. Ama ben pozisyon olmadığım için kendi kasamdan pozisyon aldım. Bu arada şu anda kasamız anlık 900 dolar oldu. Kasamız 900 dolar oldu arkadaşlar. 1000 dolara çok az kaldı. 1000 dolara çok az kaldı. Şu an 915 dolar. Ya böyle devam et işte ya. Bozma. Şunu bozma. Bozma şunu. Tatlı tatlı kârımızı alalım çıkalım ya. Çok iyi. Şu an çok iyi gidiyor. Şu an 920 dolar kasamız. 925 oldu. Belki 950 dolar yaparım. Yarın da 50 dolarını yaparım ben muhtemelen. Çıkacağım için yola. Hadi bir 50 yaparsın. Şu setup 900 dolar vermiyorsa ya bir şey demiyorum ya. Bugün 100 dolar kazanamıyorsa şu setup. Ah 900'e düştü. Ya şu setup harbi bugün 100 dolar kazanamayacak mı şimdi? Yani yapma. At yarışı oynuyorum ama. Baktığımızda altın şöyle bir 4625 falan olsa aslında tam anlamıyla kasamız 1000 dolar oluyor bu arada. Ya şeye gelirse
4640'a gelirse zaten kasamız 1200 dolara falan çıkıyor arkadaşlar. Bizim bu haftaki hedefimiz de 1000 dolardı zaten. 1000 dolar olsun, yarın işlem açmayacağım cuma günü. Cuma günü pozda olmayacağım. Haftanın şeyini yapmak istiyorum sadece. Hedefini yapmak istiyorum. Sonra pozisyonu ondan sonraki haftaya devam ettirmek istiyorum. Gümüş de şuraya bir çıkarsa TP alacağım komple. Şu an veri öncesinde güzel bir hype yakaladı piyasa. Önemli olan doğru yönü bulmak. Ya doğru yönü bulduktan sonra kar alması çok da zor olmuyor piyasada açıkçası. Yön bulmak çok sorun. O bayağı uğraştırıcı bir şey. Gümüşe 2'de girmişiz, iyi akıllılık etmişiz. Gümüş çok güzel bir destek yaptı orada çünkü kendisine. Gümüşe gerçekten güzel akıl ettik. Şu an gümüş bizi bayağı bir kurtardı, baksanıza çok güzel yükseldi gümüş. Gümüşte şurayı bekliyorum. Şurası geldiğinde gümüşlerden TP alacağım. Gümüş pozlardan. Şu an kasamız 930 dolar oldu arkadaşlar. Geçen hafta başlamış olduğumuz 50 dolar challenge'ımızda kasamız şu an 930 dolar oldu. Hadi ya. Hadi bizi üzme. En baştan girişe de gelme. Buradan fırla git yukarıya. Son 75 dolar daha kazandıracaksın bize. Şunu beklemiyorum artık. Yani şu kadar çıksan yeter. 623'e çıksan yeter şu anda. Ya hastaneye gideceğim arkadaşlar. Son tetkikleri yapacağım. Biliyorsunuz çok felaket bir hastalık geçirdim. Tıraş olmadım. Saç tıraşı, sakal tıraşı, mağara kaçkını gibiyim zaten kaç gündür. Hastalıktan dolayı bir şey yapamıyorum. Ağzımda yüzümde yaralar falan çıktı, böyle çok enteresan bir hastalık. Çok çok enteresan bir hastalık geçiriyorum gerçekten. Yani ben böyle hayatım boyunca bir hastalık geçirdiğimi hatırlamıyorum. Şu anda kasamız 950 dolara çıkmak üzere. Evet, kasamız 950 dolar oldu az önce. Az önce 950'yi gördüm. Gördüm. Dediğim gibi altın şu 623'e çıksın yeter. Altından dolayı şu an sıkıntı yaşıyoruz ha. Ya yemin ediyorum şu an bizi altın bekletiyor. Harbi diyorum. Altına girmeyecektim ya. Bu kadar pozisyonu gümüşte açmış olsaydım şu an çoktan kasamız 1000 dolar olmuştu bu arada. Çoktan olmuştu. Herkes short basıyor. Deli gibi short giriyor. Niye anlamıyorum bu. Al işte. Altına baksana nasıl tepki aldı. Altının tepkisine bakar mısın ya? Ya geri zekalısın sen. Gerçekten geri zekalısın. Şura çıkacaksın ya, şura. Yani bıraktım artık. Şurayı istemiyorum. 640'ı istemiyorum senden. Şuraya çık da siktirip gideyim ya. Randevum var amına koyayım. Randevu bekliyor beni ya. Setup hala bozulmadı. Devam ediyor hala. Ama altında bozuldu, yalan yok. Altında setup bozuldu. Şu an altın en fazla 625'e falan çıkar şu an için. Belki 630'u falan görür. O da şey 16'ya kadar. Veriden dolayı. Ondan sonra tepki düşüşünü alır. Setup çok bozuldu şu anda altında. Şu an normalde pozdan çıkmam gerekiyor. Ya of. Keşke 950 TP alsaydım ya. Ne oluyorum böyle var ya sonrası. Şaka gibi ya. Ya 1000 dolar olsun çıkayım diyorum işte. Yani hedefim de o ama ya ben de gerçi şey FOMO yapıyorum. Aslında bir günüm daha var. 900 dolardayken de kâr alıp çıkabilirdim aslında. Biraz hatam oldu.
Şu an setup'un bozulması da iyi değil. Şu an setup bozuldu ya. Yani aslında düşüş devam edebilir, derinleşebilir. Bozuldu şu anda. Gümüşte değil, altında. Altının setup'u şu an bozuldu. Altın artık yavaştan düşüş trendine geçiyor. Şu an kasamız 900 dolar tam. Artık haber siteleri haber mi bulamıyor anlamadım ki ama değişik değişik haberler paylaşıyorlar. İnsanların hiçbir yararına olmayan haberler paylaşıyorlar. Yatırımcının hiçbir işine yaramayacak haberler paylaşılıyor. Ben anlamıyorum artık bu haber piyasası. Artık haber sektörü zaten neye hizmet ettiğini anlamıyorum ama bir anlamı yok da. Gümüş TP geliyor. Gümüşlerden kar alıyorum arkadaşlar. Artık. TP zaten artık. Güzel. Sadece altın pozlarım kaldı. Şu anda sadece altın pozlarım kaldı. Gümüşten TP aldım. Kasamız şu anda 924 dolar. Altından da aslında yavaştan çıksam diye düşünüyorum. Yok ya bu altın pozu. Evet. Şu anda kasamız tam anlamıyla 903 dolar oldu. Varlığımız 914 dolar. Yani 10 dolarda kredimiz var. Toplamda şu anda neyimiz var? 914 dolarımız var arkadaşlar. Yani haftaya bitmesine daha bir gün var. Cuma günü de var çünkü. Yarın da var daha. Gün içerisinde yine bir işlem buluruz. Hastane randevum var. Hastaneye gideceğim ben. Kaldı 80 dolar falan ya. Çok bir şey kalmadı. 80 dolar sonra kasamız 1000 dolar olacak. Yani çok güzel yol kat ettik. Baksanıza şuraya. Çok güzel bir yol kat ettik. Abi inanamıyorum ya. Normalde tek başıma yapıyordum ama bunu videoda yapmak garipmiş yani. Enteresanmış. Videolu bir şekilde kasamızı neredeyse 1000 dolar yaptık yani. O zaman devam ederiz birazdan. Görüşürüz. Videoyu beğen, kanala abone ol. Bay bay. Selamlar arkadaşlar. Hala Perşembe günündeyiz. Hala bir şey değişmedi. Şu an saat 8.30-9. 9 şu an saat. 9'a 7 var. Ya takip ettiğim pozisyon vardı. Alarm çaldı. Alarm çalınca ben de hemen pozisyona girmedim. Hatta pozisyonu ben direkt paylaştım zaten. Sadece ben işleme girmedim. Ben de şimdi işleme gireceğim. Sizlerle gruba attım bunu. Dedim arkadaşlar kan görüyorum, vahşet görüyorum, swing bir trade görüyorum dedim. Ve pozisyona burada paylaşım yaptım. Ben de gireceğim şimdi. Ben girmeden önce size de hemen söylemek istiyorum. Ya GBP, CP'yi hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani bilmiyor olabilirsiniz. Yani bilmemek önemli değil. Öğrenmemek ayıp tarzı. Şimdi swing işlem açacağım için 4 saatlik grafikte bakıyorum. 4 saatlik grafikte takip ettiğim nokta EMA bölgeleriydi. EMA 20 ve EMA 50 bölgeleri. Şu anda aşırı alım bölgesinden düşüşe geçti. Evet, elbette buradan bir tepki yükselişi ben bekliyorum açıkçası. Çünkü GBP, JPY uzun zamandır yükselen trendde olan bir parite.
Ve her EMA 20 ve EMA 50'ye çarptığında çok güzel yükselişler yapan bir parite. Yani takip ettiğim bir parite, güzel bir parite yani. Bu yüzden yine alarmım öttü. Alarm aslında öteli bayağı oldu. 211.90 civarlarında alarm öttü benim. Ben yeni görüyorum çünkü. Keşke biraz daha erken görseydim. Bu bölgelerden ben bir long işlem açmayı düşünüyorum ama swing long gireceğim. 4 saatlik de grafik görmektesiniz. Güzel bir deyim yapmış. Destek yapmış burada kendisine. Bir dinlenmeye gelmiş. En kötü ihtimalle bir 211.75 ve 210.600'ü deneyebilir. Ama biz bu işleme stoplu ilerleyeceğiz. Saatlikte baktığımızda saatlikte hala düşüş onayının devam ettiğini görmekteyiz. Ve 200 EMA'nın altında kalmadığını ve aşırı satış bölgesinde olduğunu görmekteyiz. Yani de bu durumlarda alım yapma gibi bir huyum var. Yani riskimi alırım, alımımı yaparım. Bu yüzden swing olarak bu pozisyona girmek istiyorum arkadaşlar. Lan şu an kayıtta mıyız? Ses. Evet, kayıttaymışız. Yapmak istiyorum. Bulunduğu yerden giriyorum şimdi. 0.5 girmeyeceğim buna. Ekleme yapabilirim muhtemelen. Bu yüzden 0.1 dahil olmak istiyorum ben bu pozisyona. TP'miz de arkadaşlar bir önceki EMA'nın tepki aldığı bölge. Yani 214 bölgesine kadar ben bir yükseliş bekliyorum. Zaten burada ben kaç vermişim TP'yi? Baktığımızda 213.20, 214 civarlarına TP koydurmuşum. Ben de o civarlarda TP olmasını istiyorum bu yüzden. Hemen ne yapıyorum? Geliyorum böyle. Çok büyük bir kar vermeyecek. Bu yüzden ikili üçlü alım yapma gibi bir ihtimalim var. Ya aslında ben buna bir loot da girebilirim de arkadaşlar. Şimdi riske atmak istemiyorum açıkçası kasamı. Sonuçta bu kasa bir challenge kasası. Yaklaşık $100 bir kar bırakıyor bu işlem. Bu işlem ne zaman kar gelir onu bilemem. Yani genelde bu tarz işlemler 5-6 günde kar bırakıyor. Yani bu $100'ı biz 5-6 günde bulabiliriz ama kolay para, güzel para, hızlı gelen bir para olur muhtemelen. Bu yüzden işlemde olmayı tercih ediyorum. Burada sıkıntı şu, 210.000'in altında kalmaması lazım. 210.000'in altı tehlikeli bir bölge. Bu yüzden $50 stabil bir stop koyma ihtimalim var ama diyorum ki şu bölgelere de bir ekleme emri gerçekleştirelim. Mesela şu bölgeye bir ekleme emri koyalım. Bir de şu bölgeye bir ekleme emri koyalım. Ve stoplarımızı da atalım hemen. Stoplarımızı da şöyle yapıyorum ki kaç? Eksi $30 50. Yani $150 tam bir stop koyacağım aslında. Şöyle bir stopumuzu koyduk. Bir miktar bir pips altına. Yine aynı şekilde bir pips altına. Toplarımı da koydum. Böyle bir pozisyondayım şu anda. Evet. Ya bunu tabii ki de başına duramam. 5-6 gün bilgisayarın başına duramam. Bu yüzden bu pozisyonu böyle açtım. Bilginiz olsun diye yazmak, videoyu almak istedim arkadaşlar. Öyle yani bakalım görelim yarın ne olacak. Bugün Perşembe, yarın da Cuma. Yarın hafta kapanıyor. Bu pozisyonu swap'e bırakacağız maalesef. Yani maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Haftaya gap'li açar mı? Genelde GPP, JPY gibi pariteler gap'li işlemler açmıyorlar haftaya. Gap'li başlamıyorlar ama bilemem. Daha önce yaptı mı? Bir kere yapmıştı. Ama o bir kere yaptığını hatırlıyorum. Ben yıllardır trade yaparım. GPP, JPY'yi ben hiç böyle gap'li açtığını görmedim. Bir kere gördüm sadece. O bir kere de çok önemli bir savaş muhabbeti vardı. O savaş muhabbetinden nedense Japonya etkilenmişti. Garip bir şekilde. Öyle. Evet. Görüşmek üzere yarın. Bay bay. Arkadaşlar selamlar. Kasamız tekrardan $850 olmuş. Ya dün anasını satayım ya böyle bir şey olamaz. Dün saat böyle 4 gibi uyandım. Bugün cuma bu arada. Saat 13.21. Dün saat böyle gece saat 3-4 gibiydi yani uyandım. Bir baktım pozisyon $50 kârda. 2 tane ekleme yapmış. GPP JPY'ye. $50 kârda dedim tamam sabaha doğru bu şey olur. $1000 olur. Hatta 1200-1300 olur dedim. Sabah bir uyandım. Pozisyon bir tane stop olmuş. Bu pozisyon eksi $30'da. Ya delirdim ya. Aslında stop olmaması lazım. Nasıl stop olmuş anlamıyorum. Bu stop olmuş. Ha diğeri nasıl stop olmuş? Yani diğeri nasıl olmamış yani? Bu çok saçma. Durduk yere anlayacağınız $50 zarar ettik. Neyse bu pozisyon dursun. Swing zaten. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Yani gün sonuna kadar bekleyeceğiz. Şimdi altına bakıyordum. Altına bir tane long işlem açacağım. 0.2'den girdim. Şimdi altına niye açtım? Altın şu an 4600 üzerinde biliyorsunuz ki kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Ve bence muhtemelen bunu da bozacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Çünkü önümüzde önemli bir sezon var ve bu sezonda ben altının 4600'ün altına kıracağını düşünmüyorum. Bu yüzden pozisyonlarımı 4600 üzerindeyken long'da alacağım. 4600'ün altına kapanış yaparsa saatlikte hop pozisyonu stop etmeyi düşünüyorum.
Ya bugün kasayı 1000 dolar yapmaya çalışacağız. Yapmazsak da canımız sağ olsun. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birkaç ekleme yapmayı düşünüyorum buradan. Hedefimiz de 4640 olacak bugün. Niye bu saatlikte açık? Hani diyorum bir sıkıntı var burada. Ha. Yani saatlikte ve 15 dakikalıkta hala tamam, yükselen setup bozulmuş. Bozulmuş ama işte altın bir şekilde durmaya çalışıyor. Bu birazcık da hani setup olur. Ne kadar setup olursa olsun ama hani dersin ya, altın 4600'de kaldığı sürece yükseliş devam eder mantığı var yani. O mantıktan yararlanarak şu anda e, long kovalayacağım piyasada. Hedefimiz 4640 olacak arkadaşlar. Her düşüş geldiğinde işleme girmeyi düşünüyorum açıkçası. Bölgeden şöyle güzel bir long pozisyonumuz olacak. Zaten o bölgeye geldiğinde muhtemelen artık biz de karlı bir gün geçireceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Böyle yani enteresan bir gün. Saat 13.23. Ben şimdi buna iki ekleme daha yapacağım. 4600 üzerinde kaldı sürece ekleme yapacağım. Bunun da sebebini söyleyeyim de kafanız karışmasın. Onu tam anlatamadım ben şimdi size. Şu an belli bir direnç seviyesine geldi ya altın. 4650'yi falan denedi. Şu an hedef 4000 şu an hedef 5000 dolar. Bana kadar 5000 dolar diyorum ya. 5000 değeri yani şu an hedef bana göre. Şimdi 5000 ile 5500'ü görme ihtimali çok çok yüksek. %55, %56 falan altındaki hacime göre. Ve bu yüzden de 4600'de kalıcılık sağladığı gibi duruyor son zamanlarda. Çünkü 4600 üzerinde sürekli tepki alıyor. Bu yüzden 4600 benim için bir destek seviyesi. Ve bu destek kırıldığı takdirde saatlikte arkadaşlar ben pozisyonu kapatırım. Pozisyonu kapatmayacağım ama şöyle kapatmayacağım. Bu pozisyon hani her bu bölgede geldiğinde işleme ekleme yaparım. 4600 küsur seviyesinde. Pozisyon ne zaman 4640'a gelirse de işlemden çıkar TP'mi alırım. Mantığım bu mantığım. Silver için henüz bir şey düşünmüyorum. Silver için bir şey bulamadım. Ama Silver'ın hedefi 100 tabii ki de. Ama Silver'da şöyle tam bir destek diyebileceğim alan 88 seviyesi. 88'e gelmesi lazım ki bir tane işlem açayım buradan. Böyle bir mantık var. Bekliyorum şu anda. Birazdan bir parite işlemim olacak. Önce bir lavaboya gitmem lazım. Bir lavaboya gideyim. Bir de bir şeyler atıştırayım. Atıştıktan sonra en baştan canlı yayını açarım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar selamlar. Geldim. Geldim bomba gibi geldim. Bak şimdi. Düşüşler oldu. Bu düşüşlerde 2-3 tane daha ekleme yaptım. Pozisyonda olmak için. Daha hızlı hani yukarı çıkarsa daha hızlı kasayı katlarım diye. İnşallah çıkar çıkmazsa bütün analiz boşa gider. Yanarız anasını satayım. Yani şu anda 4620'ye gelmesi demek Gold'un her birinin 20 dolar kar demek, 25 dolar kar demek. Yani yaklaşık burada 100 dolarlık bir pozisyon var şu anda. O da kasayı 1000 dolar yapar gibi bugün. Şu an beklentimiz bu civarda. Bir düşüş olursa tekrardan girmeyi düşünüyorum pozisyona. Yani her düşüşte ekleme yapmayı düşünüyorum. Zaten GPP, CP'ye de yükselmeye başladı. Altın güzel hareket ediyor. Aslında gümüşe de buradan girmek istiyorum bu arada. Gümüşe çok güzel düştü ve gümüşe bayağı hani artık zaten beklediğim nokta geldi. Buradan bir 0.2 portföyümüz olsun gümüşte. 91.50'de TP alınır bulunan. 91.50 civarlarında TP alınabilir. Şöyle yapabiliriz, tamamdır. Anında düşmezsin yani. Şu an çok güzel dakikalıkta güzel tuttu ama devam eder mi acaba? Neden buna girdim? Aşırı satış bölgesinde şu anda. Sedup da düzelmeye başladı. Burada bir rahatlama yükselişi gelebilir. Rahatlama yükselişinden kâr almak istiyorum. Şimdi bunun rahatlama yükselişi en az 91.50'ye kadar çıkar. Bakayım şöyle. Wow 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 wow. Bu nasıl bir düşüş? Hafta sonu niye böyle oldu ya? Da ekleme yapsam mı? Kopyalayabilirim. Burada bir ekleme daha yapalım. Gümüşe. Burada satış baskısı yemesi çok kötü oldu ya. Bugün short işlem açacaktım. Bu hafta hiç short işlem açmadığımı fark ettim. Bir iki defa açmışım sadece.
Bugün normalde short işlemler açmayı düşünüyordum piyasaya ama dedim ki ya 800 dolar yakın karım var zaten. Ee, Yani riske atarım bir miktarını. Long'larda kalırım. Hani gün içerisinde sert yükseliş gelirse sert yükselişlerden kar alırım diye düşündüm. Bugünkü mantığım aslında böyleydi. Umarım bu sesi iyi geliyordur ya. Altına bakalım. Altın devam, sıkıntı yok. 4600 üzerinde kaldığı sürece long'dayım. Onu stoplamam ama gümüşü hiç stoplamayacağım. Yani gümüş altını 4600 altına düşerse stoplamayı düşünüyorum. Ama gümüşü hiç stoplamayı düşünmüyorum açıkçası. Gümüşte dururum yani. Niye? Çünkü gümüş çok hızlı tepki alabiliyor. Altın onun gibi tepki almıyor maalesef. Altın da şu an nasibini aldı düşüşten. Gold'a bir ekleme daha yapıyorum burada. Silver'a tekrardan girelim bakalım. Kötü oldu bu ya. Bekletecek bizi biraz ama bu yükselişi çok sert olur, güzel olur. Ya yükselişi çok tatlı olur buranın. Gold'a burada bir ekleme daha yapıyorum. Gümüşe bakalım. Gümüş ne durumda? Gümüş 90'ı alacak herhalde. Ya keşke 88'i bekleseydim. Hatırlıyorsunuz değil mi 88 muhabbeti yaptığımı? Çünkü gümüşün olayı 88 ya. 88'de kendini tepkisini alıyor. 88'e bir anda yukarı vuruyor. Yani her 88'e geldiğinde. Teminat seviyemiz iyi. Yani toplamaya çalışırım bunu. Toplamaya devam edeceğim burada. Herhangi bir sıkıntı yok. Ya toplamaya devam etmeyi düşünüyorum burada. Desteğimiz ve toplarımız belli zaten. Sıkıntı yok. En kötü ihtimalle yine 500-600 dolarla haftaya devam ederiz. Neymiş? ABD Martin Luther King tatili işte. Şu an 115 dolar zarardayız. Ben inanıyorum bu zarar bir anda artı olacak ama keşke short düşüncem varken short girseydim. Şu anda çok güzel 100 dolar karım olurdu. Burada birazcık salaklık ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Silver'a bakayım. 140 dolar oldu zarar. Şu an toplam bakiyemiz 725 dolar oldu ya varlığımız. Yani 150 dolar falan zarardayız. Gold'da düşüş olmuşken bir ekleme de yapalım. Silver'a da öyle bu şekilde. Aa, Silver zaten ekleme varmış orada o bölgede ya. Aynı değerden iki ekleme oldu. Saçma oldu bu. Neyse. Dur. Ama göreceksiniz çok hızlı toparlayacak kendisini. Çok hızlı kar yazacak. Çünkü biliyorum şu anda yükselişin dinlenmesini aldı bugün. Bugün de sağlam bir yükseliş. Haftaya zaten daha da sert yükselişler bekliyorum piyasada. Belki haftaya swap bile bırakabilirim bugün. Hayır, GPP JP'ye sana ne oluyor abi? Sen niye düşüyorsun? Ne kadar saçma ya. Evet, zararımız tekrardan 60 dolara çıktı. Bak 150 dolardan 60 dolara. Güzel düştük. Şu an toplam kasamız 815 dolar. Beklemeye devam ediyoruz. İlk başta ne attıysam aynı koşul, aynı şartlar devam ediyor. Değişen bir şey yok. Güzel yerlerden girdik işleme ya. Çok tatlı yerlerden işleme girdik. Ha, buradan toplaması lazım kendine. Bu arada gümüş de setup'unu değiştirdi. Şu an gümüşün setup'u short setup. Yani tehlikeli bir setup'tayız şu anda. Tehlikeli setup'larda yüzüyoruz. Altında 4600. Altın da setup olarak şu anda short setup'ta değil aslında ama
Yani short setup'a girmek üzere açıkçası. Gold'a buradan birkaç ekleme daha yapmak istiyorum. 4600'ün dibini sıyırmak istiyorum. Burada Gold'a yine eklemeler yaptım. Ya Gold'un dibini sıyırmak istiyorum şu anda. Çok fazla pozisyon birikti ama burası bir yükseldi mi? Yani tepki yükselişi bir geldi mi? En az burada bir 250-300 dolar karım olabilir. Ya bu da bizi direkt olarak 1000 dolara çıkartır. Abi dün Ethereum'da short'tan güzel kar aldım. Dün kriptoda short işlem açtım Ethereum'a. Ethereum'dan çok tatlı bir kar aldım dün. Kripto tarafında da piyasa bu aralar setup'u güzel veriyor. Yani girdiğim işlemler kar veriyor bu aralar. Belki bunun aynısını kripto için de yapabilirim bir süre sonra. Bu kasayı 100 bin dolar yaptığımda aynısını kripto için de yapabilirim. Bu arada altına ne oluyor altına? Evet 4600'e geldi. 2 ekleme daha yaptım ben 4600 seviyesinden. Yani artık yükselmen lazım senin buradan. Dibini sıyırdım senin. Yani bitti artık. Dibini sıyırdım yani. Muhtemelen gelecek ama biz önce bir önce bir bizim canımızı sıkıp ondan sonra yükselecek gibi. Baksana hareketlere. Silver'a bakalım. Silver güzel. Silver'da bir sıkıntı yok. Şu an tek sıkıntımız gold oldu. Ya ben bu gold'da 3-4 gündür harbiden hiçbir şekilde kar alamadım. Fark ettiniz mi? Harbi diyorum ha. Resmen gold'dan kar alamıyorum 2-3 gündür. Çok saçma ya. Bu sefer o gold'dan kar alacağım abi. Setup bozmayacağım yani. Teminat seviyesi 372. Altın setup hala bozmadı. Gümüş setup bozdu halde hani yükseliş gerçekleştiriyor. Bak şu dinlenme yükselişi olabilir tabii. Birazdan daha sert düşüş gelebilir de gümüşte. Yani normalde altının daha sert yükselme tepki alması lazım ama şu an tam tersini yapıyor. Göreceğiz bakalım 4600 ne kadar destek bizim için. Evet. Şaka yapıyorsun ya. Kasa 500 olduğunu tutarım vallahi. Ben hiçbir yapacak bir şey yok. Gerçekten şaka gibi ya. Altının şu an böyle durması çok gıcık bir şey ya. Ekleme de yapacağım altına buradan. Dipte olduğu için bana göre. Teminat seviyesi 295. Varlığımız 700 dolar oldu. Altın da yükselişe geçti şu anda. Tepki yükselişi aldı. Ya 4600'ü kıracağını düşünmüyorum alta doğru, aşağı doğru açıkçası. Bence buradan güzel bir TP alacağım. 4600 bizim için hala bir destek seviyesi. Bence onu kırmayacaktır. O bölgelerde en azından belki bir saat falan dolanabilir ama 4600'ü kırabileceğini düşünmüyorum ben. Ya kırarsa en kötü ihtimalle yani 4590 civarına falan gelir. Sonra geri yükselir. Zaten saatlik kapanış da bizim için önemli. Saatlik kapanış 4600'ün altında olmaması lazım. Bak nasıl yükseliyor altın. Gördünüz mü? Dipten aldıklarım da şu an kâra geçti. Şu an bu pozisyon bana çok güzel bir kar bırakabilir bu arada. Çok güzel bir kar bırakabilir şu pozisyon. Ya ilk 1000 doları gerçekten kazanmak çok zor. Ya 1000 dolara yaklaşıyorsun ama 1000 dolar yapamıyorsun. Çok zor oluyor. Onu yaparsak gerisi çok kolay olacak bu arada. Görüyor musun? 50 dolarlardan gelen 160'lara düştü. Gümüş herhalde bu sefer. Aynen.
Eyvah eyvah. Gümüşe bak. Oo, çok sert düşmüş. Gümüşün de setup'a baksana. Gümüş daha düşer. Eksi 200 oldu. Bu bölgede muhtemelen bir tepki alacak. O tepkiden sonra yükseliş geçer mi ki? Şu an toplam varlığımız 500 dolar oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sorun yok. Hala bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz. 90 üzerinde kalıcılık sağlar mı diye düşünüyorum. Setup da iyice bozdu kendini. Şu an normalde stop etmemiz lazım ama abi zarar çok fazla ya. Bunun tepki yükselişi olacaktır muhtemelen. Tepki yükselişini bekleyeceğim. Risk almamız da lazım biraz yani. Kasamız çok düşük. Böyle bir işlem açalım bakalım. Ya. Silver'ın bir tepki yükselişi alması lazım artık. Yani artık alması lazım. Tek Silver'ın değil. Yani altının da alması lazım. Evet, tam düşündüğüm gibi 599'un altına düştü. Geri çıktı yukarıya. ...400 oldu zarar. En kötü ihtimalle gümüş işlemlerini stop edeceğiz. En kötü ihtimalle. Ya 90 üzerinde kalıcılık sağlarsa stop etmemize gerek yok da. Sanki 88'e gelecek gibi bu velet. Aha, çok iyi ya. Şükür sonunda beklediğim yükseliş geldi. Devam ettirmesi lazım ama bu. Böyle olmaz ki. Devam ettirme. Devam etmesi lazım bu yükselişin, yoksa hiçbir anlamı yok. Ama gördünüz mü? Tek yükselişte nasıl 200 dolar oynadı? Tek yükselişte. Tek mumda 200 dolar oynadı. Bu kasa 1000 dolar olacak olacak. Öyle böyle olacak bu kasa. Gerekirse fazla mesai yapacağız. Ya belirlediğimiz desteklerin altına düşmediği sürece bir tehlikemiz yok ama düştükçe tehlike artıyor işte. Belirlediğimiz destek. Mesela gümüşteki desteğimiz 90 civarı. 90 değer civarı. O seviyenin altına düşmesi demek ölüm vuruşu demek. Direkt 88'e düşer. Burada teminat yetersiz kalır. Altınca 4600 çok önemli. 4600'ün altında kırmaması lazım. Kırdığı takdirde çok sert düşüşler gelebilir. Çok sert düşebilir. Bu yüzden onların altında direkt stoplayacağız mecbur. Kasamızda artık ne olacaksa bilemem. Yani muhtemelen 300-400 dolara kadar düşer. Yani geçen haftaya en baştan geri dönmüş olur. O gün içinde en baştan yeni bir işlemle bunu toparlayabiliriz. Ya bu da benim şansım. Short düşündüm. Yani gerçekten ya bu da benim şansım ya. Ya short, o kadar short düşündüm. Şu an short'ta olmuş olsaydım çok manyak kar alıp en baştan long'a dönerdim. Ama bu kadar kar alır mıydım short'ta? Hayır, almazdım. Yani çünkü bu kadar ekleme yapmayacaktım. Ama long'da olduğum için long'a bir ekleme yaptım. Çünkü beklenti var. O beklentinin gelmesini bekliyorsun. Ekleme yapıyorsun. Güzel maliyetlendik. Gelirse TP çok güzel bir yükseliş yapacak. Şu an gümüş bir yükselişe geçti gibi. Bence burada bırakmazlar piyasayı. Bana göre yani. 4600'de tuttu kendini bak bu. Buradan tekrardan 4610'a çıkar. Muhtemel çıkar. Baktığımızda pozisyonlar da kâra geçiyor. Bu sonda girdiğim 0.05 loot çok iyi bir işlem oldu. En sonda en dipte.
Onlar çok iyi oldu. O işlem. Aslında bir nevi dibi sıyırdık şu anda. Dibi sıyırdık. Şimdi düzeltme yükselişi bekleyeceğiz. Muhtemelen oradan short'a gireceğiz abi. Altın buradan 4610'a geldiğinde, gümüş de 91.50'ye geldiğinde yani burada en az bir 400-500 dolar kar olur arkadaşlar. En az. Yani en az. Çok zor bir 1000 dolar olacak. Bir de alanım yok ya. Alanın olmaması daha kötü bir şey ya. Bir herhangi bir alanım olmaması beni çok zorluyor yani. İşlem açarken çok böyle geliyor. Koltukta işlem açıyorum. Laptop'ta işlem açıyorum. Kasam yok, setup'um yok. Çok zor oluyor gerçekten. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Çok zor olacak ya. Valla bu pozu beklemek çok zor. Muhtemelen toplayacağız gibi duruyor. Şu an toplam kasamız 550 dolar oldu. Yani 500'de toplarım diyeceğim ama abi yükseliş bekliyorum. Destekte şu anda hepsi. Sadece eklemeleri çok saçma yaptım. Ben stoplarsam muhtemelen dönüp çıkacak büyük. Tek bir kıvılcıma bakar. Ben şükürken bu hafta evime geçiyorum da. Bu hafta evime geçtiğimde patatesi daha güzel başlarım. Daha iyi olur patatesi başlayacağım. Arka planda da film izliyorum. Pozisyon artıya geçecek gibi ya. Çok hızlı bir kar alacağım. Çok hızlı kar alacağım. Artıya geçtiği gibi çok hızlı kar alacağım. Onu kolluyorum şu anda. Şu an düşebilir aslında ama bakalım. Eğer düşerse tamamdır diyeceğim. Yani düşüş setup'u okey diyeceğim. Sondaki gümüş işlemi gerçekten çok iyi olmuş ya. Evet. Şurada kasa. Hadi bir kar görelim be. Bir kar görelim be. Yap şu kıyağını. İşte bu. Kar gördük.
Tamam, şimdi batabilirsin. Demek ki doğru işlemler açıyormuşum. Şu an toplam kasamız 850 dolar. Tekrardan eskisi gibi oldu. Tekrar eski kasamıza geldik. Artık buradan güzel tepkilerle yukarı çıkması lazım piyasanın. Güzel bir çıkış bize güzel bir kar getirir. Altın buradan 4610'a çıkarsa çok güzel bir kar bırakır. Çünkü dipten çok güzel eklemelerimiz var. Ya beklentim 4620 falan da o kadar beklemeyeceğim. Dediğim gibi bu hafta bizim hedefimiz 1000 dolardı. 1000 dolarımızı alacağım, çıkacağım. Haftaya devam edeceğim. Belli bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda ilerlemek istiyorum. Haftaya da hedefimiz 2000 dolar olacak zaten. Şu anda 20 dolar karı gördük de hiç böyle kesin gözüyle bakamıyorum grafiğe. Setup çünkü çok bozuldu. Evet. En alttaki işlem çok güzel. Ya şu gümüş işlemi kurtardı bizi direkt ya. Direkt gümüş işlemi kurtardı bizi. Bu 4610 yükselişi bizi ihya eder gerçekten. Hadi çık altın ya. Çık. Baksana düşen setup yaptı o da ya. Şeytan diyor pozisyonu kapat. Tam tersi poz aç. Ama 4610 da çok uzak değil yani. 5-6 puan yükselecek alt tarafı. 5-6 puan yükselmesiyle kasamız 1000 dolar arkadaşlar. Şu an 950 oldu. 100 dolar oldu kasamız. Çok güzel. Kasamız şu anda 1000 dolar. Kasamız şu anda 1000 dolar ve 1050 dolar oldu ve çıktım amına koyayım, sonunda 1000 dolar yaptım. Oğlum batıyorduk lan. Lan batıyorduk. Oğlum çıldırıyorum. Batıyorduk ha, farkında mısınız? Arkadaşlar oğlum kayıttayız değil mi lan? Oğlum bak. Lan batıyorduk çıktık ya. Biraz şans, birazcık da bilgi. Ya inanamıyorum ya, sonunda amına koyayım. Kasa 1000 dolar ya. Yaptık lan. Lan kasayı 1000 dolar yaptık lan. Woo! Haftaya hedef 2000 dolar o zaman. Haftaya hedef 2000 dolar. Bak haftaya 2000 dolar, ondan sonraki hafta 4000 dolar. Böyle böyle muhtemelen yani 1,5 ay içerisinde biz kasayı 100 bin dolar yaparız arkadaşlar. Geçen hafta 50 dolarla başladığımız kasamız haftanın sonuna geldik ve 1050 dolar oldu arkadaşlar. 1000 dolar kardayız. Evet, artık bu videoyu montajlarım atarım size. Videoyu beğen, kanala abone ol kral. Yorumlarda kendini belli et. Açıklama kısmında sabitlenmiş yorumda. Eğer bir aracı kurum arıyorsanız benim kullanmış olduğum bir aracı kurum var. Exam Global 1'e 1000 kaldıracı var arkadaşlar. Yani isterseniz kayıt olabilirsiniz aşağıdan, haberiniz olsun. Linki aşağıda. Ben vermesem siz bulup gireceksiniz zaten. Alttan bulup girebilirsiniz, yani linke tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum arkadaşlar. Haftaya görüşürüz.